Yine bir mobilya yenileme videosuyla herkese merhaba. Bu kez bu videoda çöpün yanında bulduğumuz eski bir dolabı yeniledim. Ayrıca bu videoda mobilya boyamak isteyen ama cesaret edemeyenler için de güzel fikirler paylaştım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bu arada bu videonun içerisinde bir yerlerde sizler için bir sürprizim var. İzlemeye devam edin. Aylar önce bu dolabı çöpün yanında bulmuştuk. Eski ve kırık dökük diye atmışlar bunu. Çok yıpranmış, çizilmiş, kırılmış, yazılmış. Bunu onartmakla, boyatmakla uğraşacağıma yenisini alırım dedi belki sahibi. Ve ne mazisi var kim bilir. Bense görünce çok beğenmiştim. Elimden geldiğince onarır ve bundan çok modern bir dolap yaparım. Alalım bunu demiştim eşime. Ve getirdik, koyduk yerine. Aylarca yenilenmek için sırasını bekledi. Bazen bu yaptıklarınızın bir eğitimini aldınız mı? Eğitim veriyor musunuz? Mimar mısınız diye soruyorsunuz bana. Hayır, hiçbir eğitim almadım. Eğitim vermiyorum. Mimar da değilim. Kendi evimin mimarıyım. Yüce Rabbimin izniyle kendi yaşam alanımı, evimi güzelleştirirken bunu sizlerle paylaşmak, paylaşırken de sizlere ışık olabilmek, fayda sağlayabilmek en çok istediğim şeydi. Bugün bu videomu da sizlerle paylaştığım için şükürler olsun. Şu an bu videoyu izleyen sen, evet sana söylüyorum. Şu anda bu videoyu izliyorsan eğer bu bir tesadüf değil. Eminim sen de benim gibi emek vererek edindiğin, yaptığın şeylerin çok daha değerli olduğunu biliyorsun. Ve o yüzden şu an buradasın. Benimle kal. Eski mobilyanın yenileme işlemine ilk olarak onarılacak kısımlarına ahşap macunu sürmekle başladım. Kuruduktan sonra mobilyanın her yerine güzelce zımpara yapıp temizledim ve sirkeli suyla sildim. Bu mobilyada da daha önce sizlerle paylaştığım 4 videomda olduğu gibi duvar boyası kullandım. Boya olarak ya Polisan ya da Dion'un iş cephe duvar boyalarını kullanıyorum ben. Sizler de kaliteli bulduğunuz iş cephe duvar boyalarıyla aynı benim gibi evde kendi mobilya boyanızı yapabilirsiniz. Karışımı ben genelde göz kararı yapıyorum ama ölçü isteyenler şu şekilde yapabilirler. 5 kaşık dekoratif iş cephe mat duvar boyası, 1 kaşık nişasta, 2 kaşık Akfix D3 iskelet tutkalı. Nişasta olarak buğday da olur, mısır nişastası da olur. Boyayacak olduğunuz mobilyaya göre ölçüleri arttırabilirsiniz. Fırça olarak iz yapmayan sünger rulo ve ipek uçlu zemin fırçası kullandım. O gece dolabı iç dış komple boyadım. Yalnız o gün hem zımpara hem boya vesaire derken yorgun düştüm. Rulo fırçayı yıkamayı unutmuşum. Elimde başka iz yapmayan sünger rulo da yoktu. Hatta epeydir de bulamıyorum bu iz yapmayan rulolardan. İnternette birçok yerde var ama bunların bazılarının görünümü turuncu, kendisi çok yumuşak maalesef. Benim kullandıklarım ise sert ve kadife dokuluydu. Kolay kolay deforme olmuyordu. Sözün kısası güvenemediğim için almamıştım. Ben de evde peluş yani havlu rulo vardı. 2. kattan sonraki yaptığım işlemlerde rulo olarak onu kullandım.
Mobilyanın kapaklarında MDF separatör kullandım. Bunları mobilya malzemeleri satılan yerlerde ya da internetten de bulabilirsiniz. Ben MDF separatörü de yine aylar önce ucu kırık olduğu için 70 TL'ye almıştım. Onun yarısını kullandım, diğer yarısı duruyor. Kapaklara ayna yapıştıracağım yere uygun ölçüde kestim. Biraz zor oldu falçatayla kesmek, hatta çok muntazam da kesilmedi ama olsun. Mobilya boyama işleminden en az 24 saat sonra vernik yaparız normalde. Bu işlemi ise boyayı koruması için yaparız. Ayrıca tırnak içerisinde belirtmek isterim ki bana göre vernikli yüzeyin temizliği de daha kolay oluyor ve kolay kolay leke tutmuyor. İşte bu sebeplerden dolayı vernik yapmak iyi oluyor. Lakin vernik işlemi boya kadar da basit değil. Özellikle bir de beyaz zemine vernik yapıyorsanız eyvah eyvah, ne demek istediğimi beyaz renk mobilya boyayanlar gayet iyi bilirler. Hem fırça izleri konusunda hem de toz tüy yapışması konusunda aslında epey sıkıntılı bir işlem oluyor. Şimdi bununla ilgili bir tüyo paylaşacağım sizlerle. Çünkü artık zamanı geldi. Epeydir denediğim ve memnun kaldığım bir yönteme artık bu videomda yer vermek istedim. Ben bu mobilyaya direkt olarak vernik yapmadım. 2 kat boyadıktan 24 saat sonra videoda gördüğünüz şekilde boya ve verniği karıştırdım. Aynı boya yapar gibi sürdüm ve kendi halinde kurumaya bıraktım. Burada kullandığım vernik de yine su bazlı taş vernik. Vernikten gözü korkanlara bu yöntemi uygulamalarını tavsiye ederim. Aynı benim yaptığım gibi mobilyanızı beyaza boyayacaksanız 2 kat normal boyayın. 24 saat sonra bir bakın, renk güzel oturmuşsa eğer 3. katta boyaya birebir oranda taş vernik karıştırın, sürün ve işlemi bitirin. Mutfak veya banyo mobilyaları boyayacaksanız eğer, o zaman da bu boya ve vernik karışımını 2 kat yapın ki iyice sağlam olsun. İç dış boyaması için 500 ml kadar boya kullandım. Verniği boya ile karıştırdığım için hesaplamadım ama bir çay bardağı kadar da ondan kullandım diyelim. Üst kapak aynalarını yine aylar önce aynacıda kestirmiştim. Onları o zaman sanırım 80 TL'ye kadar ödemiştik. Çekmece aynalarını ise Bodrum'da kullanmadığımız eski bir ayna vardı, ondan kestim. Aynaları, separatörleri, kulpları Akfix'in ayna silikonuyla yapıştırdım.
önceki videomda olduğu gibi bu videom için de YouTube ailemden 2 kişiye Akfix ürünlerinden oluşan bu şekilde hediye hazırladım. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken bugüne kadar kanalımdaki izlediğiniz ve en beğendiğiniz videom hangisi? Evet, en beğendiğiniz videomu 1 Haziran gece saat 12'ye kadar bu videonun yorumlar kısmından yorum olarak yazarak çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Umarım atladığım bir yer olmamıştır. Yine de aklınıza takılan herhangi bir şey varsa videonun yorumlar kısmından sorularınızı yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve değerli yorumlarınızla bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet, dolabımız bitti. Güzelce yerleştirdik. Son çekimlerini yapıyoruz. Bu arada bu aynayı da eşim 8 Mart doğum günü benim doğum günü hediyesi olarak almıştı. Hemen bu güzel dolabımızın üzerine astık. Buraya çok yakıştı. Pamuk Hanım yüzünden biraz zor bir mobilya boyama oldu. Çünkü tam burası dış kapımızın olduğu yer. Hep burada boyama yaptım. Pamuk Hanım dışarıya kaçıyor diye kapıyı da açamadık. Sıcakta bayıla bayıla biraz zor oldu ama sonuç gayet güzel, şık bir dolabımız oldu. Şu tabloyu da ben yapmıştım. Yine bunun da kanalımda videosu var. Yanındaki boru aplikleri de ben yapmıştım. Onların da kanalımda videosuna ulaşabilirsiniz. Bu arada burayı da bol bol aksesuarlarla doldurdum ki ilk kez videomu izliyorsanız eğer bunları da yine ben yaptım. Onları da görün istedim. Hepsinin videoları kanalımda mevcut. Bu dolabı da yine ben boyamıştım. Galiba bir yıl kadar oldu bunu da boyayalı. Hatta onu boyadığım zaman demiştim yanına şıkır şıkır çok şık bir dolap yapacağım diye. Sonunda bitti. Çok şükür. Evet. Bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ailecek. Annem istedi artık. Annem bu işi öğrenmedi. Kapanış annem yapacak zaten. Nice mutlu bayramlara ailecek hepinizin bayramınızı kutluyoruz. Çıkmış bunları kesesim. Çıkacak mı diyor. Nice bayramlara. Nice mutlu bayramlara, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Mutlu bayramlar. Aşk ile kalın. Aşk ile kalın.